Merhaba yazılım ile makine öğrenmesi derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli dostlarım, bundan önceki iki konuda makine öğrenmesinin ne olduğunu, pratikte nasıl bir şekilde makine öğrenmesi adımlarını izlediğimizi gördük. Şimdi makine öğrenmesinin en önemli özelliklerinden biri neydi? Veriydi. Çünkü biz veriyle bilgisayarımızı, makine dediğimiz bilgisayar oluyor, bilgisayarımızı eğitiyoruz. Şimdi bu verinin ilk basamağı ise bizim veri yapılarımız olacak. Şimdi biz bu üçüncü konu başlığı altında, yani üçüncü ünite de diyebilirsiniz. Zaten ben bunları GitHub'a yükledim, biliyorsunuz. GitHub'da ders içeriğimizi, müfredatımıza bakarsın. Bu üçüncü konuda da verilerle uğraşacağız. Şimdi veri yapılarını göreceğiz. Veri yapılarını gördükten sonra bir dahaki dersimizde verileri import etmeyi, veri üzerinde nasıl analiz yapıyoruz, nasıl veriyi düzeltiyoruz, makine öğrenmesini hazır hale getiriyoruz, bunları göreceğiz. Bu üçüncü konu başlığımızda bittikten sonra direkt KNN algoritmasını zaten göreceksiniz. Yani direkt ilk makine öğrenmesi modelimize başladık ama ilk başta bu veriyle problemimiz olmaması lazım. Zaten eğer izlemediyseniz başlangıç seviyesi eğitimlerimize de görmüştük. Veriyi analiz etmeyi, manipülasyon işlemleri. Burada daha çok makine öğrenmesinde ya da makine modeli geliştirmede kullandığımız veri analiz metodlarını görmüş olacaksınız. Bir önceki eğitim setimize, yani veriyi görselleştirme eğitim setimize daha basit uygulamalar burada olacak. Çünkü burada amacımız veriyi görselleştirmek değil, sadece verinin düzgün mü değil mi diye bakıp veriyi istatistiksel olarak analiz edip düzeltip ondan sonra makine modelinin içerisine bu veriyi vermek olacak. O yüzden hemen hız kesmeden videomuza geçelim. Şimdi değerli dostlarım, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada kodların yazılı olduğunu ekranımda görüyorsunuz. Bunun sebebi şey. Ben bu videoyu normalde çektim ama bazı teknik sıkıntılar yüzünden ekran kaydım durmuş. O yüzden bu videoyu tekrar çekiyorum. O yüzden burada kodların hazır olması sizin içinizde herhangi bir şüphe uyandırmasın. Ben yine sıfırdan anlatmaya başlayayım. Şimdi dostlarım, biz veri yapısı ne ediyoruz? Veri yapıları içerisinde birden fazla veri tutan R içerisindeki özel yapılardır. Tabi bu sadece R içerisinde değil, bütün yazılım dillerin kendi veri yapıları vardır. Zaten kimisi array der buna, kimisi liste der. Yani farklı veri yapılarından bahsediyorum. Şimdi R'ın içerisinde de makine öğrenmesi modellerinde de genel olarak bazı veri yapıları var. Bunların bir tanesi vektördür. Vektörler en basit veri yapılarıdır ve içerisinde tek tip veri tutarlar. Ne demek istiyorum? Bakın, geliyorum buraya, birden 5'e kadar bir x verisi oluşturuyorum. Aslında bu x verisi değil, artık buna vektör demeyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bir x vektörü oluşturuyorum. Burada not düştüm, sebebi şu. Yani iki nokta koyarak ardışıklık da kazandırabiliriz ya da tek tek virgülle de yazabilirsiniz. Şimdi bir tane x verisi oluşturuyorum. Şimdi bu x verisinin sınıfına bakarsanız bunun bir integer olduğunu, yani içerisinde integer, tam sayılar olduğunu zaten görebiliyorduk. Şimdi dostlarım bakın, bu bir sayısal vektördür. Ne demek istiyor? İçerisinde bunun sadece sayıların olduğunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde vektörler sadece sayısallardan mı oluşuyor? Hayır. İçerisinde bakın karakter, string veri tipleri de tutabilir. Bir tane de y oluşturalım. Bakın. Sonra y istiyorsanız burada gelin y'nin klasına bakalım. Pardon, bu küçük y olması lazım. Karakter olduğunu görüyorsunuz. Yani bu da bir karakter vektörüdür. Şimdi fark ettiyseniz burada sadece sayısallar var. Burada sadece karakterler var. Peki hani biz açıklamada söylemiştik ya, içerisinde tek tip veri tutarlar. Ben bunun içerisine ya da başka bir adlandırmayla bir vektör oluşturup içerisine hem sayısal veriler 1, 2, 3 gördüğünüz gibi, hem karakter hem de boolean ya da logical olarak R içerisinde adlandırılan veri tipi girersem ne olur? Bakın çalıştırıyorum. Z oluştu. Z'yi bir gözlemleyelim şöyle. Bakın 1, 2, 3 merhaba true olarak geldi. Ama fark ederseniz şöyle bir şey var burada. Şu an normal karakterleri nasıl alır? Mesela şu x'i bir çalıştırayım. Mesela bir sayılara bir bakalım. Sayılarda herhangi bir tırnak kullanılmaz. Neden? Çünkü sayısal ifadelerdir. Karakter değiller. Karakter ifadelerine tırnak olur. Bakın ben burada z'nin içerisinde sayısal yazsam da o onu gitti karaktere çeviriyor. Ya da bakın burada bir boolean ifade var. Boolean ifade, yani logical bir ifade var. Bu da normalde gidip tırnaklar içerisinde yazılmaz. Şimdi burada ne yapıyor? Bu bir vektör yapı tipi olduğu için dostlarım, bunu hepsini tek tip veriye dönüştürüyor. Hepsini karaktere çeviriyor. Vektörler işte bu yüzden tek tip veri tutarlar dedik. Şimdi eğer ben içerisinde birden fazla veri tipi tutmak istersem ne yapacağım? İşte o zaman listelere vesaire geleceğiz. Şimdi dostlarım, vektörler bu şekilde en basit veri yapıları da içerisinde tek tip veri tutarlar. Böyle bir veri yapısı oluşturduktan sonra bunun içerisinde gezinebilirsiniz. Mesela köşeli parantez bilirsiniz temel eğitimde, içerisinde anlamı katar. Köşeli parantez 1 derseniz bakın x vektörü içerisindeki birinci elemana erişirsiniz. Y de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın y'nin birinci elemanına erişmek istiyorum. Bakın merhabaya bu şekilde erişebilirim. Tabi şey görebilirsiniz. Python ya da JavaScript kodladıysanız sıfırıncı indeks vardır. Birinciye 0 diyebilirler. Bu arada bu 1'dir. 1 olarak biz bunu kodluyoruz, tamam mı? Şimdi aynı şekilde diyelim ben eksi 1 ile de çıkarma işlemi yapabilir miyim? Yapabilirim. Bakın
y-1 dediğim zaman merhabayı çıkardı. Geriye sadece yazılı Mehmet ve Aslı kaldı. Bu şekilde işlemler de yapabilirim. Ya da birden fazla elemanı seçebilir miyim? Seçebilirim. Bakın y'nin içerisinden 1 ve 4'ü seçtim. Zaten burada c'yi niye kullanıyoruz? Birden fazla girdi yapacağımız için. Bunun bakayım şu aşağıda şeylerini göstermiş miyim? Göstermemişim ama şu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer bir veri setinde ya da vektörde diyelim x köşeli parantez c deyip true false'da da değerleri yazdırabilirsiniz. Mesela dedim ki true false olsun. Bir tane true olsun. Yani 5 tane veri var. Diyelim burada 5 tane var ya. Birinciyi yaz, ikinciyi yaz, üçüncü yaz, dördüncü false, dördüncüyü yazma, beşinci elemanı yaz. Bakın çalıştırdığım zaman dördüncü elemanı yazmadığını ama geri kalanların yazdığını göreceksiniz. Bu şekilde de yazma işlemleri yapabilirsiniz. Bu vektörlerin içerisinde gezinmedir. Ha, bu arada bunları sadece öğrenmeniz, bakın göreceksiniz aşağıda data frame'lerin içerisinde, listelerin içerisinde de gezeceğiz. Hepsinde de aynı mantıkla gezeceğiz. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bunlar vektörler, yani veri seti, veri yapıları daha doğrusu, veri yapılarının içerisinde gezinme metodlarıdır. Anlıyorsunuz değil mi? Zaten kolay, temel seviyeyi bilen buraları çok hızlı halledecektir. Şimdi diğer faktörler var. Ben bunları temel seviye eğitimlerde anlatmamıştım ama şimdi vektör yapı tiplerinin özel formatı var. Biz bunlara faktör diyoruz. Bunlar daha çok belli kategoriye ayrılabilen veriler için kullanılır. Mesela bir veri setiniz var. Kız erkek ayıracaksınız. Yani birisi female, birisi male, ya da birisi kız, birisi erkek olacak. Ya da arabası olanlar ve olmayanlar diye ayrı gruplar var. Bu gruplar için kullanılan özel tipli vektörlerdir. Mesela bunları neden kullanıyoruz? Şu şekilde. Mesela bir tane faktör oluşturalım. Dikkat ederseniz vektör oluştururken herhangi bir keyword, yani anahtar kelime kullanmazken vektör dışındakilerde kullanıyorum. Bakın şimdi bir faktör oluşturmak istiyorum. Bakalım verim diye bir faktör oluşturuyorum, çalıştırıyorum. Bakın ne oluyor? Hemen şu sağ tarafta environment'a bakın, bunu 3 kategoriye ayırıyor. Şimdi bu bilgisayar hem hafızasında az yer tutuyor hem de binary dilini kullandığı için makine öğrenmesi modellerine tercih edilen bir veri yapısıdır. Neden? 1-0-1-0 kullanır. Mesela kızsa 1, erkekse 0 gibi 1-0-1-0 olarak verileri bu şekilde depolar. Burada levels özelliği vardır faktörlerin içerisinde. Bu benim alt tarafta bunları hangi levelde tuttuğumu gösterir. Şöyle güzel tarafı vardır. Mesela arka tarafta kendinize ekstra bir veri de tutabilirsiniz. Bunu gidip illa bir veri setinin içerisine koymazsınız ama arkada bir farklı level'da tutabilirsiniz. Dikkat ederseniz burada Hasan mesela burada yok ama bu alt tarafta ben bunu depolayabiliyorum. İstiyorsanız verimi gözlemleyelim. Şöyle seçip çalıştırayım. Bakın şöyle göreceksiniz. Female, male olarak veri oluşturulmuştur ama arka tarafta levels'larında Hasan vardır diye. Anladınız mı? Şu şekilde özetleyebilirsiniz. Vektörler en basit veri yapıları, içerisine tek tip veri tutarlar. Aynı şekilde faktörler de içerisine tek tip veri tutarlar ama özel vektörlerdir. Daha çok kategorisel veriler için kullanırlar. Böyle belli kategoriye ayırdığımız veriler için kullanıyoruz. O şekilde aklınızda kalsın. Bunu zaten ilerleyen derslerimizde daha çok göreceksiniz. String as faktörler kullanacağız. Mesela karakterleri, yani stringleri, karakter tipi verilerini faktör alma diyeceğiz. Neden? Faktör alırsa biz bunu artık dostlarım female male olarak değil 1-0-1-0 olarak görebiliyoruz. Tamam mı? Şimdi dediğimiz gibi ilk başta da söylemiştik değerli dostlarım. Tek tip veri tutuyordu vektörler. Şimdi diyelim ben birden fazla veri türü, birden fazla farklı türde veri tutmak istersem ne yapacağım? O zaman işte listeler geliyor. Listeler içerisinde birden fazla vektör tutabiliyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Sayısal vektörler olabiliyor, karakter tipi vektörler olabiliyor. İçerisinde bütün veri tiplerini listeler sayesinde tutabilirsiniz. Çok da kullanılan bir veri yapısıdır. Mesela bakın gelin, burada bir kayıt listesi oluşturmuştum ben bir önceki derste. Bir kayıt listesi sistemi oluşturuyorum. Burada direkt list keyword'ünü, fonksiyonunu kullanıyorum. Arın kendi içerisinde var. Ad soyad oluşturuyorum, karşılığını yazıyorum. E-posta oluşturuyorum, karşılığını yazıyorum. Bakın virgül koyuyorum. Telefon numarası vesaire. Burada mesela e-posta olsun, isim olsun, e-posta olsun, karakter tipinde veriler. Telefon numarası numerik tipinde bir veri. Arabada nedir dostlarım? Arabası var mı yok mu anlamında boolean tipi, yani logical, mantıksal bir veri tipi. Bakın çalıştırdım, herhangi bir sıkıntı almadan bakın burada listemi görebiliyorum. Listemin içerisinde bir kayıt sistemi var. Kayıt sistemin içerisinde de bir bakıyorum ad soyad, veri, sonra değeri vesaire içerisine koyabiliyorum. Birden farklı veri tipini de içerisinde barındırabiliyor. Aynı vektörlerde nasıl geziniyorsak bunun içerisinde de gezinebiliyoruz. Bakın kayıt sistemi köşeli parantez 1, yani birinci veriye ulaşıyorum. Bakın birinci verini ad soyad ve içeriğine Kerem Aslı mesela. Ha, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın şurada ne diyor? Şöyle bir şey yazmış. Bunu alıp bakın buraya geliyorum. Kayıt sistemin içine yazıp çalıştırırım. Bu sefer direkt bana ad soyad olmadan direkt verinin kendisini veriyor. Bunu başka hangi türde yapabilirsiniz? Şu şekilde de yapabilirsiniz. Kayıt sistemi, şu köşeli parantez neydi? İçerisindeydi. 2 tane köşeli parantez içerisinin içerisi anlamı katıyor. Bakın şöyle düşünün. Kayıt sistemi içerisindeki 1 neye eşittir? Ad soyad Kerem Aslı. Peki ad soyadın içerisi direkt Kerem Aslı. Bakın buraya çalıştırdığınız zaman zaten otomatikman Kerem ve Aslı'yı görebiliyorsunuz. Ha, bunu bu şekilde değil de şöyle de yapabilirsiniz.
Kayıt sistemi direkt e-postayı çekmek istiyorum dersiniz. E-posta yazarsınız tırnak içerisinde. İçerisinin içerisi olur. Çalıştırdınız mı? Bakın direkt e-postanın kendisini bu şekilde çekebiliyorsunuz. Bunlar da listeler değerli dostlarım. Dediğim gibi basitler, çok zor değiller. Özellikle zaten temel seviye videolarımızı izleyenler için bunlar daha da basit olacaktır. Bu şekilde liste veri yapısı da var. Şimdi aynı şekilde bir de bizim Excel dosyasının görünümüne benzeyen bir formatımız var veri yapılan. Onlar da data frame'lerdir. Bakın şu içeriğin aynısını kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Keyword'ümde data frame zaten. Bakın çalıştırıyorum. Bir data frame oluştu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kayıt sistemine gelip yani listelerde şöyle bir şey göreceksiniz sağda. Buna tıklarsanız bakın alt tarafta ne oluşuyor? Kayıt sistemi köşeli parantez köşeli ad soyad. Bu ne demek? Direkt ad soyadın verisini ver. Bu şekilde de gözlemleyebilirsiniz. Bakın oluşturduğumuz data frame'e geliyorum, açıyorum. Bir tablo formatı göreceğim şu an. Data frame'lerde bizim R'ın tablo formatındaki veri yapısıdır. Tamam mı değerli dostlarım? Burada önemli özellik şudur. Tablolarda yani data frame'lerde kolonların uzunluğunun aynı olması lazım. Bakın şimdi ben ad soyad kolonum var, e-posta kolonum var, telefon ve araba kolonum var. Ben buraya diyelim 20 tane ad soyad giriyorsam 20 tane de e-posta girmek zorundayım. Bu aklınızda bulunsun. Tamam mı? Listelerde böyle bir şey yok. Listelerde örnek veriyorum veri uzunlukları birbirinden farklı olabilir belki ama data frame'lerde böyle bir şeyin imkanı yok. Ve data frame'lerle çok çalışacağız. Göreceksiniz. Data frame'ler şudur. Excel tablosu import edeceğiz. CSV dosyaları import edeceğiz. Bunların hepsi birer data frame olarak zaten R içerisine gelecek. Tamam mı? Aynı nasıl bunlarla geziniyorsak o yüzden dedim ya vektörlerde gezinme hepsinde aynı. Bakın data frame'de de gezinebilirsiniz. Bakın data içerisinde 1 dedim. Data içerisinde birinci kolon anlamına gelir. Kerem ve Aslı önüme geldi. Bu arada şunu unutmayın. Benim şu an burada bir tane verim var. Ad soyad verim bir tane. İçerisinde bir veri var Kerem Aslı. Burada 20 tane de olabilir. Ben gelip buraya bir yazsam, çalışırsam 20 tane verim olsaydı 20'sini de burada görecektim. Bu aklınızda bulunsun. Aynı şekilde dolarla da çalıştırırsanız aynı yukarıdaki listelerdeki gibi direkt verinin kendisine ulaşırsınız. Tabi burada ad soyad kolonuna ulaşmak oluyor. 20 tane adım olsaydı 20'si de buraya gelecekti. Şu şekilde mesela virgül kullanımı vardır. Onu şuraya şöyle not düşeyim. Mesela data dediniz. Data dediniz. Köşeli parantez koydunuz. Virgül koydunuz. Virgülden öncesi satırı sonrası kolonu ifade eder. Bakın burada ne yapıyorum? Diyorum ki ben İkinci ve dördüncü kolon, birden fazla kolon girdiğim için C, şurası kolon yeri zaten. İkinci ve dördüncü kolonun birinci satırı. Çalıştırıyorum. Bakın ikinci kolon, dördüncü kolon hepsinin birinci satırı geliyor. Dediğim gibi 20 tane veri olsaydı ikinci ve dördüncü kolonun birinci satırı gelecekti. Ama tabii ki burada ne olacaktı? Bu sefer zaten elimde ne istiyorum? Birinci satırını istediğim için bunlar geliyordu. Tabii burada mesela 20 tane de olsaydı yine bu satırlar gelecek. Neden? Özel olarak bu satırları burada hedefliyorum. Tamam. Aynı şekilde şu aşağıya gelelim. Çıkarma işlemi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Üçüncü kolonu çıkarırsınız. Sadece bu kolonların verisini görürsünüz. Ya aynı vektör ve listelerde nasılsa bunlarda da aynı. Şimdi matrizlere gelelim. Matrizlerde tabular formatta veri yapılarıdır. Data frame'den farkı nedir? Şimdi data frame fark ettiyseniz içerisinde birden fazla veri tipinde veri tutabiliyordu. Matrizler ise öyle değil. Matrizler içerisinde tek tip veri tutabiliyor. Yani şöyle bir mantık kurabilirsiniz. Data frame ile matrizler kardeş. Ama data frame'ler içerisinde birden fazla veri tipi tutabiliyor. Matrizler ise tek tip veri tutabiliyor. Listelerde vektörlerle kardeş görüntü olarak listeler içerisinde listeler içerisinde birden fazla veri tipi tutarken vektörler tek tip veri tutabiliyor. Böyle gruplandırabilirsiniz. Tamam mı? Matrizlerde değerli dostlarım mesela tabular formatta veri yapılarıdır. Mesela şu şekilde matriz keyword ile oluşturulurlar. Mesela şöyle göreceksiniz. Şu 5x3 anlatacağım. Matrix diyorum. Ondan sonra şurada şöyle göstereyim. Matrix diyorum. Tamam. Sonra matrixin içerisindeki verileri yazıyorum. Mesela 1'den 10'a kadar olacak diyorum. 1'den 10'a kadar veriler olacak. Bunlarda kaç tane kolonlu olacak? En kol dediğimizde kolon sayısıdır. Tamam, bu şekilde oluşturuluyor. Burada zaten halihazırda K var zaten. Mesela ne diyorum? 1'den 15'e kadar veri oluşturacağım. Bu arada C yazmak durumunda değilsiniz burada. Yani C'yi silebilirsiniz. Niye? Ardışıklık anlamı kattığı için. 1'den 15'e kadar kolonlarım olacak. Kolon sayısı 5 tane olacak diyorum. Bakın çalıştırıyorum. K'yi gözlemlemek için tıklıyorum. Bakın 5 tane kolonum var. 15 tane verim var. İçerideki veri sayısını neye göre hesaplıyorum? Mesela 5 tane kolonum olacaksa eğer 15 tane verim varsa bu sefer ne olacak? 5 çarpı 3'tür. 5'in katıdır ya. 5 çarpı 3 tane de satırım olacak. Mesela diyelim şuraya geldim. 5'e 3'lük bir matris oluşturacaksam kaç tane verim olacak? 5 çarpı 3 15 tane verim olacak. Eğer buraya veriyi eksik yazarsanız ya hata alırsınız ya da verileri tekrarlamaya başlar. O kafanızda dursun.
Mesela 5'e 3'lük bir matris oluşturacaksan bunu kolon değil satır sayısı belirleyerek de yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, encoded'da satır sayısı kaç olacak? Bakın şurası satırı ifade eder. 3 yazarsınız. Enrow 3 yazdığınız zaman otomatikman bu sefer 3 tane satırlı 5 tane kolonlu bir matris oluşturursunuz. Aynı şekilde bakın, sadece bu değil, isterseniz C yazıp birden fazla veri tipi yazabilirsiniz. Mesela burada 4 tane veri var. 4 veri varsa satır sayısını 2 yapıyorum. Yani 2'ye 2'lik bir matris oluşturuyorum. Bakın çalıştırıyorum. K2'ye bakıyorum. Bakın K2 ne oldu? 2'ye 2'lik bir matris oldu ve şuna dikkat edin. Sayısal veri tipi, karakter veri tipi, ama ben bunu oluşturdum. Bakın hepsini karaktere çevirin. Neden? Tek tip veri tutar bunlar. Tamam mı? Bu şekilde. Hatta şurada oluşturduğumuz matrixin bir tanesine tıklayalım. Şöyle bir tablo formatı gelecektir önce. Bakın yine bir tabular formatıdır ama tek tip veri tutar. Bu V1, V2, V3 de ismini call names'den yine değiştirebilirsiniz. Matrixlerin içerisinde gezinmeleri yine aynı. Mesela K1, 2 ne demek? Data frame ile aynı. İkinci kolonun birinci verisi. İkinci kolonun birinci satırı anlamına gelir. İki şekilde yorumlarsınız. Bakın 4. Geliyorum, bu KKK'yı almış. Bakın çalıştırıyorum. İkinci satırın birinci verisi ne? 4. Zaten bu da neyi çalıştırıyor? Bakın 4 geliyor. Bu şekilde içerisinde listelerde, vektörlerde, data frame'lerde olduğu gibi matrislerde de gezinebilirsiniz değerli dostlarım. Ya özetle veri yapıları bu şekildedir dediğim gibi. Biz hangisini en çok kullanacağız? Biz data frame ve listeleri çok kullanacağız. Özellikle bu makine öğrenmesi modellerinde bunlar çok kullanılıyor. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına sormaktan çekinmeyin. Biraz daha rahat anlatıyorum. Sebebi şu, şuna inanıyorum. Önceki videolarda da söyledim ya, sıfırdan ara eğitimimizi izlemediyseniz ilk onu izleyin değerli dostlarım. Çünkü o temeliniz bir oluşsun. Temeliniz oluştuğunu ben farz ederek bu şekilde anlatıyorum. Fark ediyorsunuz, çok detaya girmiyorum. Ya örnek veriyorum, birden fazla veri oluşturuyorum. C combination'dan geliyor gibi şeyler hiç söylemiyorum. Bunların hepsini sıfırda verdiğimiz eğitimde anlattık. Eğer orada sıkıntı varsa orayı izleyin. Sonra buraya gelin. Tamam mı? Dediğim gibi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şimdi diğer videomuza geçerekten bir veriyi import edelim. Veriyi analiz etmeyi de size makine öğrenmesinde göstereyim değerli dostlar.